Benim narin narin yarim, suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi halim? Benim narin narin yarim, benim narin narin yarim, suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi halim? Benim narin narin yarim. İyiyim. İyiyim. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mantar kokoreç yapacağız. Çok lezzetli bir tarif, çok güzel bir tarif. Bayılacaksınız. Acayip güzel. Yani kokoreç sevmeyenler, ne bileyim işte sakatat sevmeyenler ve kokoreçin hani diyorlar ya böyle ne buluyorsunuz o kokoreçte? İşte o tadı yakalayacağımız bir lezzet olacak. Sakatat yemiyorsanız ve kokoreçin tadını merak ediyorsanız bu tarifi yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ne yapıyoruz? Malzemelere geçiyoruz. Demeden. Sen hemen gidiyorsun. Öncelikle ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz. Beğen butonuna basıyoruz ve aşağı bir yorum yazıyoruz. Yazın. Bekliyorum. Yazmıyorsunuz değil mi? Biliyorum yazmayacağınızı. O zaman ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Malzemelere geçiyoruz. Malzemelerimiz. Burada mantarımız var, soğanımız var, sıvı yağımız var, margarin var, domates var, yeşil biber var, karabiber var, pul biber var, toz biber var, kekik var, kimyon var, tuz var ve son olarak da tabii ki ekmeğimiz var arkadaşlar. Dikkat ettim de benim kanaldaki ilk ekmek arası videom olacak. Evet, hiç ekmek arası video çekmemişim. Benim için de bir ilginç bir durum. Hani şaşırdım yani, nasıl ekmek arası bir şey yapmamışız. O zaman hayırlı olsun. İlk ekmek arası videomuzda karşınızdayız. Ne yapıyoruz? Mantar, kokoreç yapıyoruz. Hemen yapımına geçiyorum. Böyle gördüğünüz gibi geniş bir tava var. Tava çok önemli. Öncelikle mantarlarımızı mühürleyeceğiz. Mantarları rahat rahat mühürleyebilmek için geniş bir tavaya ihtiyaç duyuyoruz. Gördüğünüz gibi geniş bir tava bu yüzden şart. Hemen tavamın altını açıyorum. Püf noktasını söylüyorum. Mantarların sulanmaması gerekiyor. Mantarların sulanmaması için de yüksek ateşe ihtiyaç var. Çünkü düşük ateşte mantarlar hemen suyunu salar. Yüksek ateşte mantarlar suyunu korur. Aslında bir nevi mantarlar suyunu korusun diye yaptığımız bir işlem bu. Mühürleme işlemi. Tavamızın iyice kızmasını bekleyeceğiz. Bayağı sağlam kızacak. Yağı da hemen dökmüyorum. Çünkü yağı hemen dökersem yani yanabilir. Gerek yok. Bizim önceliğimiz tavayı ısıtmak. Tavanın ısısını yükseltmek. O yüzden bu şekilde bekliyoruz. Tavamız iyice kızdı. Hemen yağ ekliyorum. Dilerseniz komple sıvı yağdan yapabilirsiniz. Dilerseniz tereyağı kullanabilirsiniz sıvı yağ ile beraber. Tek başına da tereyağı kullanabilirsiniz. Ben sıvı yağ ile beraber margarin kullanacağım. Margarine karşı hassasiyeti olan insanlar dediğim gibi margarin hariç de yapabilir yemeğini. Ben margarinle yapıyorum. Şimdi tavamdan zaten dumanlar çıkmaya başladı. Yağımın yarısını ekliyorum. Mantarlarımı atmaya başlıyorum. Mantarların hepsi pişti. Kalanları da topluyorum. Toplayana kadar da altını kısıyorum ki yanmasınlar. Mantarları kenara aldım. Şimdi ne yapıyoruz? Domateslerimizi kızartacağız. Aynı şekilde biraz daha tavama yağ ekliyorum. Ve domateslerimi ekliyorum.
Domatesler kızardı. Domatesleri de alıyorum kenara. Altını kısayım da önce bir yanmasın. Domatesleri de şöyle kenara aldım. Şimdi margarini ekliyorum. Yağ eridi. Hemen soğanlarımı ekliyorum. Yani şu an gördüğünüz gibi soğanların birden rengi değişti. Bunun nedeni tavadaki kalan bütün lezzetin şu an soğanlara nüfuz etmesinden kaynaklı oluyor. Tabii yüksek ateşte kullandığımız için bir nebze yandı içindekiler. Eğer siz bu durumda hoşlanmıyorsanız, yani böyle bir şey görmek istemiyorsanız farklı tavada yapabilirsiniz. Geri kalan işlemi, soğanları attığımız bu işlemi farklı bir tavada yapabilirsiniz ama ben bunun içindeki lezzetin soğanlara ve yemeğe geçmesini istediğim için bunun içinde devam ediyorum. Evet, şimdi bunların hepsini alacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ara ara bunu karıştırmayı unutmayın. Soğanları karıştırıyorum. Bir tık da altını kısacağım. Şimdi böyle bildiğiniz doğrayacağız bunların hepsini. Önce yavaş yavaş, sonra hızlana hızlana. Çok dağılmasın. İyice küçük küçük kalana kadar devam ediyoruz. Soğanlarımız olmaya başladı. Şimdi biberlerimizi ekleyeceğiz. Biberlerimi ekledim. Hemen hızlıca karıştırıyorum. İyice küçülene kadar doğramaya devam. Küçültebildiğimiz kadar küçülttük. Hemen tekrardan içeriye geri alıyoruz. Aynı işlemi domatesleri yapacağız şimdi. Domatesleri alıyorum. Şöyle yavaş yavaş yapacağım. Aynı şekilde geri aktarıyorum. Evet, gördüğünüz gibi soğanlarımla biberlerim de pişti. Şimdi hepsini bir araya getireceğiz. Hemen başlıyorum. Öncelikle domateslerimi alıyorum. Ve mantarlarımı ekliyorum hemen. Hızlıca karıştırıyorum. Şimdi baharatlarını ekliyorum. Kimyonumu döktüm. Karabiberimi döktüm. Pul biberimi döktüm. Kırmızı toz biberimi döktüm. Kekiğimi döktüm. Son olarak tuzumu döküyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Son kalan yağım da var. Burada gördüğünüz gibi onu da ekliyorum. Yağımı döktüm. Karıştırmaya devam ediyorum. Baharatları mutlaka bol atın. Az baharatlı olmaz. Özellikle kekik ve kimyona dikkat edin. Acıyı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Finale geldik. Ekmeklerimiz burada. Şimdi ne yapacağız? Onları güzel böyle bir yağlayacağız, edeceğiz. O yüzden benim şöyle bir spreyim var. Ben biraz böyle ekstradan yağ ekleyeceğim. Ki ekmeklere bastığım zaman böyle o kırmızı rengi görelim böyle. Lezzetleri böyle görelim. Biraz sıktım. Kenara aldım. Hemen şöyle bir son kez bir karıştırıyorum. Ya bu aşamada mutlaka tadına bakın. Tuzuna, muzuna, işte baharatına mutlaka bakın. Ondan sonra finali yapın. Şöyle ekmeğimizi açıyoruz. Basıyoruz. Of kine of. Şöyle gördüğünüz gibi işte bütün lezzet burada arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Hop.
Çok güzel bir şekilde boldan boldan dolduruyorum. Artık altını kapatabilirim. Yemeğim pişti zaten. Şöyle. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben 4 kişilik olarak hesaplıyorum bunu ama 6 kişi, 8 kişiye kadar yani çıkabilir buradan. Şöyle ilk ekmeğimizi kenara alıyorum. Şöyle. Ekmeğimizi de hemen atalım ve basalım. Şöyle gördüğünüz gibi kıpkırmızı yaptık ekmeğimizi. Hemen. Ben de biraz patates şey yapan teyze gibi oldum. Atıyorum geri düşüyor. Ne teyze diyorlardı ona? Patsocu Hatice teyze. Ha, patsocu Hatice teyze gibi oldum. Atıyorum koyuyorum düşüyor aşağıya. Ve karşınızda mantar kokoreçlerimiz hazır. Şöyle. Of kino of. Şöyle bir tekrar bir içini göstereyim mi? Of. Duman hala üstünde. Ve en sevdiğim an. Ne yapacağım? Dadacağım. Biraz dağılacak, batacak üstüm başım ama yapacak bir şey yok. Gülü seven dikenine katlanır. Gördüğünüz gibi. Mantar kokoreç ya. Acayip bir şey. Valla gayet lezzetli. Benim şöyle bir sıkıntım oldu sadece. Benim biberlerim çok acı. Benim biberlerim çok acı olduğu için ben istediğim kadar baharatı atamadım. Siz eğer acı biberden yapacaksanız baharat dengesini ona göre ayarlayın. Onun dışında benim tavsiyem Charleston biberden yapmanız, tatlı biberden yapmanız. Tatlı biberden yaptığınız zaman içine atacağınız karabiber ve pul biberi de bol tutabilirsiniz. Dilerseniz içine isot da atabilirsiniz. Daha da lezzetli olur, böyle baharatlı olur. Kekik ve kimyon ayarına dikkat edin. Tuzuna dikkat edin. Acayip lezzetli bir kokoreç yersiniz. Tabii ki de mantar kokoreç. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiysek beğen butonuna basmayı, bu tarz videoların devamını istiyorsak kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.